Merhaba arkadaşlar. Bugün bu videoyla herkesin pek istemediği, zor ve sürdürülebilir yolla sizleri finansal özgürlüğe kavuşturmanın yolu olan girişimcilik üzerine eğitimlerimize başlayacağız. Öncelikle son zamanlarda popülaritesini oldukça artıran girişimcilik meslek grubu mensupları oldukça artmıştır. Yani girişimci sayısında önemli ölçüde bir artış görülmektedir. Bu girişimciler arasında eğitim almış olan girişimciler toplamın çok az bir kısmını oluşturmaktadır. Tıpkı başarıya ulaşmış olan girişim sayısının toplamın çok az bir kısmını oluşturması gibi. Girişimciliğe girişen herkes bir Elon Musk, Jeff Bezos veya ülkemizden bir örnekle Acun Ilıcalı olacağım umuduyla bu işe kalkışıyor. Lakin çok az bir kısmı kendini bu konuda eğitme girişiminde bulunuyor. Sonuç olarak ne bir Jeff Bezos, ne bir Elon Musk, ne de bir Acun Ilıcalı olabiliyorlar. Halkımızda oldukça popüler olan bir anekdotla bu durumu özetleyecek olursak, çıraklığını yapmadığın bir işin patronu olamazsın sözü bu durumu oldukça iyi özetliyor diyebiliriz. Yani gerekli eğitimleri öğrenmeden başarılı bir girişimci olma şansınız yazı tura atmak kadar şans işidir arkadaşlar. Videoda kullandığım bilgiler KOSGEB kaynaklı olup sizlere balık verip sadece önünüzü kurtarmaktansa balık tutmayı öğretip sürdürülebilir bir başarı sağlamaya amaçlıyorum. Serimin ilk videosu olan bu videoda geleneksel girişimcilik eğitimini sizlere kısaca anlatacağım. İlk olarak bu video 3 ana başlıktan oluşacaktır. Bunlar girişimcilik, girişimcilikte değer yaratma ve girişimcilik tanımlarındaki gelişmeler ana başlıklarıdır. Girişimcilik faaliyetlerinin temel amacı toplum için değer yaratmaktır. Girişimcilik faaliyetlerinin toplamı toplumun sahip olduğu refah seviyesine eşittir. Girişimcilerin niteliği arttıkça çalışanların daha iyi gelir elde ettiği, değer yaratan ve yarattığı bu değeri paylaşan nitelikli işletmelerin de sayısı artacaktır. Girişimcilik dendiğinde aklınızda yalnızca büyük paralar kazanmak canlanmaz. Ancak girişimcilik serüvenindeki temel odak para kazanmak değildir. Biyota laboratuvarlarının kurucusu Can Dündar, Cihat Dündar bu durumu başarılı bir gelişim için ilk etapta paraya ihtiyaç yoktur. Paradan daha öncelikli olan inanç, azim ve cesarettir sözüyle ifade etmiştir. Girişimcilikte asıl nokta paydaşların beklentilerinin ne ölçüde karşılandığıdır. Bu da iyi ve kötü girişimciyi birbirinden ayıran en önemli ve en temel farktır. Şimdi bir girişimin temel amaçlarını inceleyelim. Bir girişimin kar elde etme, sürdürülebilirlik ve büyüme olmak üzere 3 temel amacı bulunur. Peki girişimciler bu amaçlara nasıl ulaşır? Girişimci amaçlara ulaşmak için ürün ve hizmetlerini rakiplerinden daha iyi ve daha farklı şekilde sunmalı ve müşterilerin beğenisini kazanmalıdır. Ve böylece ürün ve hizmetler piyasada daha fazla talep edilir. Bu talep ölçüsünde girişimci faaliyetlerini devam ettirir, kar elde eder ve büyür. İyi bir girişimin olmazsa olmaz koşulu ürün ve hizmetleriyle müşterinin beğenisini kazanmaktır. Şimdi de girişimin paydaşlarını inceleyelim. Biraz önce girişimcilikte müşteri beklentilerinin karşılamanın önemini söylemiştik. Paydaşlar olmadan işletmeler müşterilerinin beklentilerini karşılayamaz. Girişimlerin paydaşları hisseder, çalışan, tedarikçi, dağıtıcı, devlet ve doğadan oluşur. Bu paydaşlar farklı beklentilere sahiptir. Peki paydaşların sahip olduğu bu beklentiler işletmeyi nasıl etkiler? Bir çalışan girişimin amaçlarına ulaşması için çalışmayı iyi bir ücret karşılığında kabul eder. Hissederse girişim için gerekli olan sermayeyi iyi bir kar payı karşılığında vermeyi ister. Benzer şekilde devlet de girişimin kurallara uygun olarak ilerlemesini ve vergi ödenmesini ister. Dolayısıyla birbirinden farklı özelliklere sahip paydaşların beklentilerini karşılamak, girişimin başarılı olması için büyük önem arz etmektedir. Bir girişimcinin görevi hem müşterilerin hem de paydaşların beklentilerini en iyi şekilde karşılayacak bir sistem kurmaktır. Bu sistemin kurulması tüm paydaşlar için ürün veya hizmetlerin değerinin artmasıyla gerçekleşebilir. Yani girişimin kar, büyüme, sürdürülebilirlik gibi içsel amaçlarına ulaşması oluşturulan değerin büyüklüğüyle ilişkilidir.
Bu değerin büyümesinin tek yoluysa yenilik yapmaktır. İyi girişimci, ürün veya hizmet üretmek için gereken kaynakları en yüksek değeri yaratacak şekilde bir araya getiren ve değer yaratan kişidir. Girişimcinin işletmeyi başarıya ulaştırmak için en önemli sorumluluğu yenilik yapmaktır. Şimdi girişimcilik kavramının tarih boyunca gelişimine bakalım. Girişimcilik kavramında 1730'lu yıllardan bu yana çeşitli değişimler olmuştur. Richard Cantillon, girişimci henüz belirginleşmemiş bir fiyatla satmak üzere üretimin girdilerini satın alan veya üreten kişidir olarak tanımlıyor. Bu tanım girişimciliğin risk ve belirsizlik boyutlarına odaklanıyor. Jean-Baptiste Say ise girişimciliğe bütüncül bir yaklaşımla ele alıyor. Say, girişimci ticari ürünler üretmek amacıyla çalışan, doğal kaynaklar ve sermayeden oluşan üretim faktörlerini bir araya getirme sorumluluğu olan kişidir olarak belirtiyor. Bu tanımda girişimcinin yönetimsel sorumlulukları vurgulanıyor. Girişimciliğin ilk tanımlarında risk, belirsizlik ve yönetim boyutları ön plana çıkıyor. Tarihsel süreçte girişimciliğe bakış yavaş yavaş yenilikçi bir omurgada ilerliyor. Bu alanda Joseph Schumpeter önemli katkılar sunuyor. Girişimciliği ekonominin en önemli unsurlarından biri olarak belirtiyor. Schumpeter, yenilik yaparak toplumun refahını arttırmak girişimciliğin temel sorumluluğudur diyor. Bu girişimcilik tanımında yenilik ve değer oluşturma faaliyetlerini vurguluyor. Bu üç yaklaşımı sentezlediğimizde girişimci, belirli bir getiri sağlamak için risk alan ve üretim faktörlerini bir araya getirerek yenilik yapma sorumluluğu olan kişidir diyebiliriz. Girişimcinin işletmedeki temel işlevi sadece sermaye sahipliği değil, aynı zamanda iş fikri geliştirmek ve gerekli kaynakları bir araya getirerek mal veya hizmetin pazara sunulmasını, yani değer oluşturmasını sağlamaktır. Evet arkadaşlar, serimizin ilk videosunun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Ayrıca eklemek istediğim bir konu daha var. Videoda kullandığım bilgiler başta söylediğim gibi KOSGEB kaynaklı olduğu için e-devlet üzerinden alabileceğiniz girişimcilik sertifikası için de tamamen donanımlıdır. Oradaki videoları direkt atlayarak yalnızca sınava girseniz bile serimi izledikten sonra sertifika için gerekli puanı alabileceğiniz garantisini veriyorum. Dinlediğiniz için teşekkür ediyor. Beğenilerinizi ve önerilerinizi merakla bekliyorum. Sağlıcakla kalın.